Arkadaşlar merhaba. Size bir universal cihaz tanıtmaya ve bağlantılarını anlatmaya çalışacağım. Elimde universal bir cihaz var. Augo marka. Bu normal Tektin, yani standart araba teybinin olduğu yere olan bir cihaz arkadaşlar. Bunu hani kendimiz bağlamak istersek nasıl bağlayacağız? Hangi kablo ne işe yarıyor? Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Normalde cihazın içinden bu şekilde bağlantı kabloları çıkıyor. Universal bir şekilde. Yani bir CAN bus yok vesaire yok, o şekilde. Cihazımız zaten normal videosunu çektiğim 8227 board'la aynı board. Yani bu cihaz universal olmasına rağmen 8227 ile aynı board'a sahip. Sadece ekran farklı. Bunun ekranı 6.86 inç. Gene 432 cihaz. Gene 8227 cihaz. Arkadaşlar. Öncelikle içinden çıkanlara bir bakalım. Cihazın içinden bir adet GPS anteni, navigasyon yüklersek veya konum bilgilerini almak için bu anteni kullanıyor. İçinden iki tane USB kablosu çıkıyor. USB kablosunun biri altılı, biri dörtlü, bu şekilde. İçinden bir adet kamera kablosu çıkıyor. Geri vites kamera kablosu. Bu kesik kablolarda arkadaşlar biri Wi-Fi antenidir, biri de Bluetooth antenidir. Yani bu ne diye bunları sakın kesmiyoruz. Veya kamera kullanmasak bile bu soketi üzerine takmamız gerekiyor ki Bluetooth ve Wi-Fi'miz doğru şekilde bağlanıp doğru şekilde çalışsın. Bir adet ana soketimiz çıkıyor. Bir adet de DEC kablosu dediğimiz üzerinde amfi çıkışlarının, AUX girişinin ve video çıkışının olduğu bu şekilde bir soket çıkıyor arkadaşlar. Eğer bunları kullanacaksak bu şekilde zaten üzerine takmamız gerekiyor. Hepsinin yeri var üzerinde. USB kablolarında var. Bu şekilde üzerine takıyoruz istiyorsak. Ama şöyle bir şey de var. Bu cihazda üzerinde zaten bir USB girişi olduğu için istiyorsak da takmayabiliriz. Bu şekilde GPS antenimizi de bu şekilde buraya vidalıyoruz. Bu GPS anteninde dikkat etmemiz gereken bu plastik yüzeyinin gökyüzünü görmesi gerekiyor. Plastikten bunun sinyali geçiyor ama metalden, cam filminden geçmeyebilir. Ona göre torpidonun üstüne ya da torpidonun içine ona göre bir yere monte etmemiz gerekir. Bunun önemi de şuyla alakalı. Android cihaz olduğu için saat belleği yoktur cihazın. Yani GPS'ten veya Wi-Fi'den sinyal aldığı zaman otomatik saat tarihi kendi ayarlar. O yüzden bu antenin konumu çok önemli. Eğer düzgün olmazsa saatiniz her zaman yanlış gözükür, düzelmez. Saatte zaten sinyal aldığı zaman otomatik düzelir arkadaşlar. Şimdi bu universal bir cihaz olduğu için normalde dediğim gibi burası DEC girişi, kamera ve antenlerin girişi, bu ikisi USB girişi, burası da normalde CAN bus girişidir. Yani buradan CAN bilgisi alır. Normalde bu normal 9 inç 10 inç ile aynı olduğu için bir CAN bus soketledi. Bunu normal arabaya eğer o şekilde bir araçsa, yani CAN bus'ta çalışabilecek bir araçsa da normal CAN bus şekilde menüsünden seçerek ayarlayabilirsiniz tabi. Ama biz universal bağlantıdan bahsediyoruz. Orijinal soketini bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Araçta dikkat etmemiz gereken cihaz Android olduğu için her zaman kontaklı çalışması gerekir. Kırmızı kontak, sarı hafıza voltajı, yani sabit elektrik olacak bunda. Siyah da şasedir. Bazı araçlarda tabi bağlarken kontak soketinde olmayabiliyor. Fiat grubunda mesela, işte Opel grubunda vesaire. Eğer araçta tabi direksiyon kumandası yok ise bu kırmızı kabloyu aracın sigorta panosundan veya uygun bir yerden kontak ceryanı çekmemiz gerekebiliyor. Eğer varsa zaten direkt bunları bağlayabiliyoruz. Üzerinde back yazan kablo cihazımızın geri vites tetiğidir. Yani buna artı 12 volt geldiği zaman
cihazımız geri vites ekranına geçer ve onu göstermeye başlar. Bu da normalde burada kontağın yanına denk gelir. Her zaman bu şekildedir. Rengi değişse bile her zaman siyah, kırmızı ve sonra üçüncü renk olarak hangisi geliyorsa o geri vitestir arkadaşlar. Üzerinde bakalım. Burada anten yazar. Bu antende elektrikli anten varsa araçta onu açmak içindir. Veya bir otomatik anten varsa onu açmak için buradan 12 volt çıkar cihaz açıldığı zaman. Bu ILL yazdığı ilyum yani ışıktır. Bunu park lambalarını açtığımız zaman voltaj gelen yere bağlamamız gerekiyor ki tuş ışıkları yansın. Bunu bağlamazsak tuş ışıkları yanmaz ama menüde ayarı var. Onu da gösteririm biraz sonra. Oradan da hani bağlamadan da yakabilirsiniz. Burada K1, K2 dediğimiz direksiyon kumanda uçlarıdır. Bunlar eğer manuel bağlayacaksak, mesela aracımız bir uzak doğu arabasıysa, işte Honda, Kia bu tarz bir araçsa, Fiat'ın bazı modelleri ise bunları bağlayıp kodlamamız gerekiyor. Yani menüden direksiyon ayarından tek tek tanıtmamız gerekiyor. Bunların tanıması için bu uçların rezistif olarak, yani sen tuşa bastığın zaman omaj çıkarması lazım. Her tuşa bastığın zaman farklı bir omaj çıkartması lazım. O şekilde çalışır. Yani omaj görür bu. Kalanlarda 4 tane hoparlördür. Sarılar, morlar, beyazlar ve grilerdir. Beyazlar ön sol hoparlördür arkadaşlar. Griler ön sağ hoparlördür. Yeşil arka sol hoparlördür arkadaşlar. Mor arka sağ hoparlördür. Üzerinde zaten çizgi vardır. Çizgili olanlar eksi, çizgisiz olanlar artıdır. Hoparlörün artı eksi doğru olmazsa ses kötü çalabilir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Şimdi cihazı çalıştıralım arkadaşlar. Burada hazır benim soketim olduğu için aynı soket bağlı bir şekilde onu takıyoruz arkadaşlar. Cihazımıza açılış logosu da ekleyebiliyoruz. Cihazın içinde bu logolar var. Her markada bu logolar yok. 8227'lerin çoğu satan arkadaşlarınki yok. Bana yazıyorlar hatta logoları nasıl yükleyebiliriz diye. Bu modelde var. Avgo'nunkinde olmayan yok zaten. 8227 için bahsediyorum. İçinde her araca göre hemen hemen logo var. Cihaz normal 8227 menü. Sadece bu ekran yatay olduğu için aynı arayüzü yatay olarak yapmışlar arkadaşlar. Cihazın menüsü bu şekilde. Menü tabi değiştirilebiliyor. Diğer videolarımı izlediyseniz. Direksiyon ayarını buradan yapıyoruz. Rezistif olarak. Biraz önce kabloları göstermiştim. Buradan tek tek seçerek tuştan basarak bu şekilde hepsini aldıktan sonra kayıt ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra direksiyon biz nasıl istediysek o şekilde çalışıyor. Işıktan bahsetmiştim. Şu an ışık yanmıyor, görüyorsunuz burada. Işık yanmıyor. Şurada ekran şuradaydı. Renkli ışıklar dedik. Şuradan ışığın yandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bağlamadan da buradan çevirebiliyoruz aslında ama eğer ışığın yanıp sönmesini parklarla beraber isteyen arkadaşlar o şekilde bağlayabilir. Cihazımız zaten güncel 8227 ile birebir aynıdır. 9 inç 10 inçli. Şöyle cihaz bilgisini de göstereyim. Cihaz bilgisi bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızın burasında tuş yoktur. O yüzden kullanımla alakalı şurada dokunmatik yardımcısını açarak bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kapalı gelebilir. Buradan açmamız gerekebilir.
Gene 8227 ile aynı olduğu için normal standartla gene buradan içinden istediğimiz menüyü, arayüzü seçebiliyoruz. Mesela bir tane seçtim, gene değiştirdim bu şekilde. Burayı da değiştirebiliyoruz gene arkadaşlar. Yani Tofaş teybi derler ya, işte onun gibi bir cihaz bu. Yani tektin yeri varsa aracınızda bu şekilde sayfa çevirme etkisini de değiştireyim bu şekilde. Mesela bu şekilde. Bunları da ayarlayabiliyoruz. Cihaz kablosuz, CarPlay ve Android Auto'da var cihazda. CarPlay'imiz bu şekilde. Android Auto'muz. Dediğim gibi universal olduğu için kesinlikle kontaklı bağlamalıyız. Cihazı power düğmesinden kapatıp bırakırsak cihaz kapanmaz, sadece ekran ışığı söner. Bu şekilde de cihazımız aküyü bitirir veya kendini bozar belli bir süre sonra, ya da açtığınız zaman donma, kasmalar olur. Onun için de dediğim gibi doğru bağlantı önemli. Gene bu cihazda AHD desteği vesaire olduğu için gene kamera taktığımız zaman, eğer AHD ise AHD'yi, analogsa analogu seçmemiz gerekiyor. Fabrika ayarlarına giriyorum. Gene 1, 2, 3, 4. Araç logosu. Bu şekilde logolar var içinde. Kamerayı buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Kameramız neyse onu seçiyoruz buradan. O şekilde ayarlıyoruz. Yoksa kameramız göstermeyebilir. Normalde şurası CAN bus ayarıdır. Bu universal olduğu için burayı kullanmıyoruz. Harici bir CAN bus takarsak bu cihaza kullanıyoruz. Yoksa kullanmıyoruz. Birebir aynıdır zaten. Normal standart 8227 ile sadece universal hale getirilmiş halidir. Eğer aracında bu cihazın olabileceği bir yer varsa alıp bu şekilde kullanabilir. Ayrıyeten buradan şarj girişi de vardır. Telefon şarj etmek için, ama tabi ekstra bir şarj cihazı almak her zaman daha mantıklıdır. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Eğer kendiniz bağlamak istiyorsanız bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin.